Bugün Geç Hitit kent devletleri ile ilgili öğrendiklerimi, bildiklerimi paylaşacağım. Geç Hitit kent devletlerini 5 bölgede görüyoruz. Fırat bölgesinde Karkamış, Melitene, Kummuh, Masuvari, Toros bölgesinde Gurgum, Orta ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Tabal Krallığı, Kuye, Hilakku, Amanos bölgesinde Samal, Batı Suriye'de ise Pattin, Hamat ve Luas. Arkeoloji literatüründe Geç Hitit kent devletleri olarak geçiyor. Çünkü bunlar Hitit'ten bağımsız, Hitit'le doğrudan bağlantısı olmayan ancak bir kısmının Hitit sonrası Hitit soy bağına kendisini dayandırdığı kent devletleri. Bunların yerleştiği coğrafyanın önemli bir kısmı Suriye-Irak hattında yer alıyor. Aslında bu sebeple bu devletlerle ilgili arkeoloji literatüründe çok çeşitli tanımlamalar var. Özellikle Suriye Hitit kent devletleri ve yeni Hitit krallıkları ibaresiyle çok sık karşılaşıyoruz. Ancak bu devletlere organizasyon şemaları itibariyle tam anlamıyla bir krallık diyemeyiz. Bu devletlerin çağdaşları Batı Anadolu'da Efes, Pergamon, Milet gibi kent devletleri, Güneydoğu Anadolu'da, Suriye'de bunlarla çağdaş kent devletleri var. Batı sanatında doğulu etkiler olarak tanımlanan bazı dönemlerin neden-sonuç ilişkilerini bilmemiz açısından bu bilgi son derece önemli. Bu devletler kent devleti statüsündeydi. Batıdaki çağdaşı kent devletleriyle hemen hemen aynı topluluklardı. Peki Geç Hitit kent devletleri ne zaman oluştu? Son kez bir Hitit imparatorluğundan söz ettiğimiz tarih M.Ö. 1207. Şuhbililuluma'ya ait belli belirsiz bir kayıt var. Ve M.Ö. 1207'de yaşadığını görüyoruz. Ancak sonrasında Hitit İmparatorluğu'na dair hiçbir iz neredeyse yok. Hitit İmparatorluğu'nun yönetimsel organizasyonu ve imparatorlarına dair bu tarihten sonra hiçbir bilgi, kayıt maalesef yok. Ancak bu devletlerle ilgili pek çok da teori bulunuyor. Hitit İmparatorluğu'nun yaşadığı coğrafya üzerinde kontrol mekanizması ağları kurmaya yönelik çabaları olduğu biliniyor. Bunlardan birincisi, özellikle 14. yüzyıl sonrası yani 4. Tutalya sonrası Hititler Batı Anadolu'da bir egemenlik ağı kurmaya çalıştılar. Buradaki ana sebep Ege'nin karşı yakasındaki Ahiyyava Krallığı'nın Hitit'in yönetimi altındaki yarı bağımsız vassal krallıklar olan Apasas yani Efes, Millavanda yani Milet, Vülusa ülkesinde bir takım ayaklanmalar çıkarmaya, Hitit'e karşı bir güç, bir konfederasyon oluşturmaya çalışmasıdır. Bu nedenle Hitit, Batı Anadolu'ya doğru bir fetih politikası geliştirmiştir. Hitit'in güvenlik altına almak zorunluluğu hissettiği ikinci bir koridor da Suriye toprakları. Çünkü dönemin büyük gücünden biri olan Hitit'le eşdeğer bir diğer güç daha güneydeki Mısır. Mısır ve Hitit'in M.Ö. 15. yüzyıl sonrası gelişimleri birbirine çok paralel. Bu gelişim beraberinde Mezopotamya'nın öz kaynaklarını yani su yatakları, Toroslardaki kereste kaynakları ki bu kaynaklar bu insanlar için olmazsa olmaz kaynaklar. Her iki ülkenin de yani hem Mısır'ın hem Hitit'in kontrol altında tutmak istediklerini, ara ara da tampon devlet Mitanni'nin bunlara katıldığını ama pek bir direnç göstermediğini görüyoruz. Hitit ile Mısır arasındaki bu mücadele Kadeş Savaşı'na kadar devam etmiş. Ve akabinde de 30 yıl sonra tarihin ilk büyük yazılı anlaşması olan Kadeş Anlaşması M.Ö. 1244'te imzalanmış. Bu anlaşmayla birlikte iki ülke arasında muazzam ilişkiler başlamış. Yani baktığımızda gördüğümüz şey Hitit'in bu bölgede çok sayıda tampon bölge oluşturduğu ya da var olan mevcut yerleşim birimlerini güçlendirdiği. İşte bu yerleşim birimlerinden en önemlisi de Karkamış'tı. Karkamış öyle bir yer ki bugün bile Suriye ile Türkiye arasında askeri anlamda stratejik bir yerleşim olarak varlığını hala sürdürüyor. 3. bin yıldan günümüze varlığını sürdüren bir yerleşimden söz ediyoruz. Karkamış özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında tamamen bir askeri garnizona dönüşür ve elde ettiği bu güç
Hitit İmparatorluğu'nun yıkılışı sonrasında yeniden bir kent devletinin kurulmasında, oluşmasında, belki de popülasyonun buraya kaymasındaki temel sebep. Hitit İmparatorluğu döneminde buraya yapılan yatırım buranın bir cazibe merkezi haline dönüşmesine sebep olmuş olmalı. Karkamış 2000 yılda da var olan güçlü bir kent. Karkamış'ı bu kadar güçlü kılan tıpkı Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi Hitit'in de veliaht sistemi içerisinde önemli prenslerini buraya görevlendirilmiş olması. Çünkü askeri kontrol bakımından burası çok önemli bir nokta. Karkamış bugün Gaziantep sınırları içerisinde yer alıyor. Ancak Höyük'ün bir kısmı Suriye sınırları içerisinde bulunuyor. Günümüzde bile yakın zamana kadar askeri bir karakol olarak Türk ordusu tarafından bu amaçla kullanılmış. Jeopolitik açıdan Karkamış'ın jeopolitik misyonu önemi hiç değişmemiş. Ticari açıdan ise kesişme noktasında bulunuyor. Karkamış yabancı arkeologların en çok kazı yapmak istedikleri yerlerin başında olmuş hep. Özellikle Amerikalı, İngiliz, Fransız bilim insanları bu coğrafyaya yönelmiş. Karkamış'ta M.Ö. 12. yüzyıldan M.Ö. 8. yüzyıla kadar çeşitli hanedanların yaşadığı ve krallıkların olduğu tespit edilmiş durumda. Özellikle M.Ö. 12. yüzyılda tahta geçen Kuzluteşup bir hanedanlığı temsil ediyor. Ondan sonra onun oğullarının sürdürdüğü bir krallık silsilesi var. Sonrasında da farklı hanedanlarla krallık M.Ö. 8. yüzyıla kadar bu topraklarda egemenliğini sürdürüyor. Egemen hanedanlık ve kralların isimlerini Orta ve Yeni Asır yıllıklarından ve sonrasında da Geç Hitit döneminde Karkamış'ın kendi krallarının Luvice yazılı metinlerinden öğrenebiliyoruz. Karkamış her ne kadar Geç Hitit kent devleti olarak tanımlansa da planı itibariyle, kentsel görüntüsü itibariyle farklı bir gelişim göstermiş. Kentte 3 aşamalı bir sur sistemi var. En dışta kenti çevreleyen bir sur sistemi ve iç kalede de, Stadel'de de elitin, saray ve saraya bağlı oluşumların bulunduğu alanı ayıran ayrı bir çevirme duvarı var. Üçlü sur sistemiyle korunan çok önemli bir kentten söz ediyoruz. Buradan da anlaşılacağı üzere kent savunmayı öncelikleyen bir plana sahip. Hitit yerleşimlerinin topografyaya uygun olarak yapıldığını biliyoruz. Ancak Karkamış'ın Hitit şehir plancının dışında Fırat Nehri kıyısında bir ovada kurulduğunu görüyoruz. Dış kent, iç kent ve bir kale oluşumu görülüyor. Batı kapısı, güney kapısı ve kuzey kapısı şeklinde 3 ana kapısı var. Biri Akropol'dekilere özel olarak oluşturulmuş bir sur kapısı daha var. İşte bu kapılara ulaşan yollar Suriye Hitit toplumunun politik hayatını, gündelik yaşamını, sanatını en iyi anlayabildiğimiz ortastatlarla süslü. Suriye Hitit dünyası, sanatı bu ortastatlar üzerinden takip edilebiliyor. Çünkü içerdikleri konular itibariyle çok geniş bir anlatı sunuyor. Peki bu ortastat ne demek? Ortastat, fonksiyonel olarak yapıların su basmalarını koruma işleviyle M.Ö. 3. bin yılda ilk kez karşımıza çıkan, daha sonraki bin yıllarda ise aynı fonksiyonel işlerini korumakla beraber figüratif anlatılarla süslenmiş mermer ya da taş bloklar. Geç Hitit kent devletlerini, sanatını, kültürünü, toplumunu anlamak için ortostatlar çok önemli. Aslında ortostatları biz 3. bin yıldan itibaren biliyoruz. Kim araştırmacılar bu geleneğin Trakya'da doğduğunu, oradan Troya'ya geldiğini, tamamen süslemesiz olarak Troya 2'de kullanıldığını, sonrasında Anadolu'da eski Hitit krallık döneminde Alacahöyük ve çevresinde birçok merkezde figüratif süsleme aracına dönüştüğünü söylüyor. Daha sonrasında ise Batı Anadolu'da sütun tamburlarındaki figüratif süsleme geleneğinin özünü ortostatların oluşturduğu da yine araştırmacılar tarafından ortaya konuyor. Hatta son arkeolojik gelişmeler mimari terrakotaların Firik coğrafyasında ortaya çıkışının bu geleneği başlatan ustaların
Suriye Hitit coğrafyasından Filik coğrafyasına taşınmaları ve orada ortostat üreten atölyelerdeki ustaların coğrafi koşullar nedeniyle ahşap blokların taş bloklarla örtülemeyeceğine kanaat getirmeleri ve bunu pişmiş toprak kalıplar haline getirmeleriyle bu geleneği başlattıkları ifade ediliyor. Daha sonra bu gelenekte kullanılan figürler seramiklere yansıdı ve seramiklerle batıya gelerek oryantalizm kavramının başlangıç noktasını oluşturdu. Ortaslardaki bazı figürlerle mimari terrakotalardaki bazı figürlerin birbirleriyle neredeyse aynı olması işte büyük olasılıkla bu iki geleneğin aynı ustalar tarafından başlatılmış olabileceğini ortaya koyuyor. İlginç bir şekilde Suriye Hitit seramiği olarak adlandırılmış bir seramik grubu yok. Bu bölgedeki insanlar daha çok sırsız, boyasız, günlük yaşamda gereksinimlerini karşılayacak kaplar üretmişler ve bunlar da genellikle Yeni Asur stilini yansıtıyor. Aynı şekilde Suriye Hitit metalleri madenciliği adı altında sadece buraya özgü bir metal işçiliği grubu da maalesef yok. Bu sahada Suriye kent devletleri sahasında ya da diğer bir ifadeyle Geç Hitit kent devletleri sahasında yönetim ve topluluklar sürekli değişe gelmiş. Bu bölgede Anadolu'nun yerel halklarından özellikle Luvi ile Arami, Fenike, Babil ve Yeni Asur unsurlarıyla karşılaşıyoruz. Çünkü bu bölgede bunların hepsi bir arada. Özellikle Babil ve Asur'un genişlemeci politikaları bu sahaların dönem dönem kontrolünün onlara geçmesini sağlamış. Bu değişimler elbette sanattaki üslup değişikliği üzerinden okunabiliyor. Bu bağlamda Geç Hitit sanatını uzmanlar 4 evrede inceliyor. Geç Hitit sanatı 1, geleneksel Hitit biçimi M.Ö. 1050-850 aralığı, Geç Hitit sanatı 2, Asur etkisi gösteren Geç Hitit biçimi olarak adlandırılıyor ve M.Ö. 850-800 aralığında, Geç Hitit sanatı 3A, Asurlaşmış Geç Hitit biçimi olarak tarif edilen ve Geç Hitit sanatı 3B, yani Aramileşmiş, Fenikeleşmiş Geç Hitit biçimi M.Ö. 8. yüzyıl sonu 7. yüzyıl başı aralığında. Dikkat ederseniz 3A ile 3B'nin evreleri çakışıyor. Bu tamamen bölgesel bir durum. Geç Hitit kent devletlerinden bazıları, örneğin Adana ve çevresindeki Huye Krallığı, Hitit'in hiçbir unsurunu asla benimsemeyen, bunu yazılı olarak da kayda alan bir krallık. Neyse, Karkamış'la devam edelim. Unutmamamız gereken şey, Karkamış kentinin Fırat Nehri'nin kenarındaki bir ovada kurulduğu, yerleşimin büyümesinde Hitit ve Asur askeri mimarların teknik özelliklerine uygulandığı, en küçük engebelerin bile savunma sistemi için kullanıldığı ve Karkamış şehir planının Hitit özelliklerinin dışında tutulduğu. Özellikle kentlerin kapılarında kapı pervazlarına yontulmuş hayvan betimlemeleri Anadolu Hitit ve Kuzey Suriye sanat geleneğini yansıtıyor. Aslan, boğa, karışık yaratıklar ve sfenksler yalnızca kapılarda kullanılmıyor, sütunlara ve yontulara da kayıt olarak işleniyor. Sitadeldeki iç kapılara giden yollar boyunca ortaslatların bulunduğunu söyledik. Bu ortaslardaki anlatılar belli bir konu bütünlüğü takip eder şekilde. Bu bize M.Ö. 1. bin Anadolu'sunun en önemli olgularından birini yansıtıyor. O olgu da propaganda. Nasıl ki Batı Anadolu'da yüksek tapınaklar, saraylar, tiyatrolar, anıtsal yapılar gücün bir simgesi olarak yapıldıysa, güneyde de yollar üzerindeki bu ortaslatlar krallığın gücünü, yaşam standardını yansıtan sahnelerle süslüydü ve propaganda unsuru olarak kullanılıyordu. Karkamış sahasında günümüzde halen kazılar devam ediyor. İtalyan Arkeoloji Enstitüsü tarafından bu kazılar devam ettiriliyor. Buradaki uluslararası kazı 2. Dünya Savaşı arasındaki kısa bir bölümü hariç neredeyse 125 senedir devam ediyor. Kazı ekibinin tespitlerine göre Karkamış'ta herhangi bir yangın nedeniyle tahribata uğramış, yıkılmış bir tabakaya rastlanmamış. Tam tersine Hitit İmparatorluğu sonrasında gücünün devam ettiğine ilişkin bilgiler var. Ortastatlar üzerinde figüratif anlatıların yanı sıra yazı da var. Suriye Hitit kent devletlerinin
çok büyük bir kısmında başlıca ana dil Luvice. Bununla beraber bazı kentlerde çift dilli ya da üç dilli yazıtlar da bulunmuş. Bunlar da genellikle Arami ve Fenike dillerinden unsurlar taşıyor. Bu bilgi 2. bin yılda Anadolu'nun baskın nüfusunun Luviler olduğuna işaret ediyor. Demek ki halkın anlayabildiği dil Luvice'ydi ki ortaslatlara Luvice yazıldı. Belki de usta Luvice biliyordu ve kendi bildiği dille yazdı. Ortaslatlar çok çeşitliydi. Yönetimler değiştikçe ortaslat geleneği devam etse de üslupta bir takım değişiklikler elbette söz konusu oldu. Bu ortastat üzerinde gördüğümüz Karkamış Kubabası. Kubaba çok iyi bilinen bir tanrıça. Aynı zamanda da Mezopotamya'da da bir kraliçe. Burada tanrıça olarak resmedilmiş. Hitit İmparatorluk döneminde tanrıların serpuş denilen bir başlık taktıkları ve bu başlıkların üzerinde de boynuzlar olduklarını biliyoruz. Bu boynuzların sayısı ne kadar artarsa tanrının gücü de o kadar yüksek demektir. En yüksek sayıda boynuz da genellikle gök tanrıya veriliyor. İşte Teşup, Şamaş gibi. Tanrıçalar halk nezdinde çok önemli olsa da idari anlamda tanrıdan geride diyebileceğimiz bir pozisyondalar. Hitit İmparatorluk döneminin heykeltıraşlık eserlerinde bizim arkaik sanat olarak bildiğimiz bazı yüz ifadeleri, bazı çizimler öncelikli. Bunlar işte badem göz, iri dolgun yanaklar, arası çizgiyle belirtilmiş dudaklar, hafif bir gülümseme, ayrıca elbiselerde kısa tunikler, elbise üzerindeki mantolar, güçlü ve tıknaz bacaklar, Hitit İmparatorluk üslubunun ana gösterimler arasında yer alıyor. İşte burada da Kubaba bu özelliklerle betimlenmiş durumda. Kubaba'nın en önemli atributlerinden bir tanesi de nar. Burada da elinde narla gösterilmiş. Bazı kaynaklarda bu atribütün haşhaş olduğundan da söz ediliyor. Diğer bir önemli gösterim ise tanrısal duruş. Dikkat ederseniz baş parmak üstte el yumruk halinde betimlenmiş. Bu duruş Hitit İmparatorluk dönemi duruşu olarak karşımıza çıkıyor. Bu duruşun olduğu üslubu birinci evre olarak nitelendirebiliyoruz. Burada da Kubaba bir niş içerisinde gösterilmiş. Bu niş içerisindeki görüntü ilk olarak 12. yüzyıl ortalarında Mezopotamya'da kullanılmış, daha sonra Anadolu'ya geçmiş. İşte Kibele'nin niş içerisinde gösterilmesi gibi. Geç Hitit'i anlayacağımız ortaslatlarda sadece Kubaba yok, İştar da var. Burada da işte İştar'ın güçlü olarak verildiğini görüyoruz. Tüm Hitit üslubu özellikleri taşımakla birlikte ek olarak burada ucu kıvrık çarıklar var. Bunlar belirleyici. Geç Hitit'e kadar devam ediyor. Burada anıtsal duruşta hem Kubaba'yı hem de İştar'ı görüyoruz. Tanrıça Kubaba bir tahta oturuş şeklinde verilmiş. Görüldüğü gibi öncelikli tanrıça Kubaba. Bunun da sebebi Geçtuş çağı boyunca örselenen ana tanrıça Demir çağı sürecinde Geç Hitit kent devletleri aracılığıyla yeniden zirveye çıkıyor. Burada da baykuşlar ile betimlenmiş ve çıplak İştar heykelini görüyoruz. Zaman geçtikçe Hitit İmparatorluk üslubu yok olmaya başladı. Kıvırcık saçlar, sakallar, bunlar asla Hitit İmparatorluk döneminde görmüyorduk. Bunlar Asur etkisiyle karşımıza çıkan sahneler. Savaş ve eziyet sahneleri de aynı şekilde. Zaten savaş ve eziyet sahnesi varsa Asur kültüründen söz etmeliyiz. Karkamış gibi yerlerin yönetimini ele geçirdikleri ara dönemlerde bu tür görüntüler buradaki eserlere de yansımış durumda. Yeni Asur döneminde gerek yönetim tarafından sürgün edilen, gerekse bu zulümden kaçan birçok usta ve zanaatkar Batı topraklarına ulaşarak buralarda yeni bir sanat dalının, yeni bir kültürün oluşmasında büyük katkı sağlamışlar. İşte bu eserde bir tutsağın kafasına iki taraftan aynı anda batırılan hançerleri görüyoruz. Bu Asur'un düşmanlarına neler yapabileceğini göstermek istediği propaganda amacıyla yapılmış bir eser. Üslupsal etkilere baktığımızda ayak yalın, ayakta ayakkabı türü bir şey yok. Kısa tünük elbise devam ediyor. Devam etse de bizim Hitit İmparatorluk döneminde bildiğimizden farklı. Sakal zaten karakteristik olarak veriliyor. Bu örnek Asur etkisi gösteren geç Hitit sanatıyken bu gördüğünüz örnekte tamamen Asurlaşmış
Geç Hitit sanatı. Bunu da başlıktaki boynuzlardan anlayabiliyoruz. Orta statlar üzerinde plank sahneleri de çok önemli yer tutuyor. İşte ellerin duruşu yine Hitit İmparatorluk dönemini gösteriyor. Erken dönem örneklerinde fırtına tanrısıyla ilgili sahneler de var. Bunlar da Asur etkisi gösteren geç Hitit üsluplu eserler. Asurlaşmış diyemiyoruz çünkü çok sayıda Hitit unsuru var. İşte başlık serpuş, serpuşun üzerindeki boynuzlar, elde tutulan balta, badem gözler, çıkık elmacık kemikleri, güçlü baldırlar, tıknaz kısa ama güçlü alt bacaklar, bunlar karakteristik. Yanında birlikte hareket ettiği kişi her ne kadar Asur etkili yani sakalla gösterilmiş olsa da ki bu büyük ihtimalle bir yardımcı, ayakkabılarına baktığımızda çarık görüyoruz. Bu da Hitit İmparatorluk dönemi üslubu içerisinde olduğunu net olarak ortaya koyuyor. Öyleyse geç Hitit sanatının ikinci evresi diyebiliriz. Günlük hayattan sahnelerin çok fazla işlendiğini söyledik. Bunun yanı sıra dinsel yaşamla ilgili sahneler de var. Müzikli, çalgı aletlerinin sık sık betimlendiği sahneler de var. Bu da bize dönemin müzik aletlerini göstermesi açısından önemli. İşte çifte flütler, bir çeşit saz, davullar gibi. Bunun dışında yine dinsel ritüellerle bağlantılı kurban merasimi sahneleri, rahip rahibe yürüyüş sahneleri, bunlar da karşımıza çıkıyor. İşte oğlak keşi, kuzu taşıyan, bunları sırtında taşıyan, götüren insan figürlerini görüyoruz. Dönemin faunasını hem bitki hem hayvan varlıklarını gösteren sahneler de var. İşte devenin varlığını, ticarette kullanıldığını da buradan anlıyoruz. Bazı orta statlar üzerinde efsanelerin özellikle Gılgamış mitinin sahnelendiği de görülüyor. Urartu'da olduğu gibi burada da hayvanların üzerine basan tanrılar şeklinde yaygın görüntüler, karışık yaratıklar var. Böylece sadece Batı dünyasıyla değil, Doğu dünyasıyla da bir etkileşimci oldukları anlaşılıyor. Tekrar görüşmek üzere.